Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Alize'nin bebe yününü kullanacağım model çıkartırken şöyle orta kalınlıkta bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model, gösterişli. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Şöyle birkaç ilmek daha alayım. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ilmek benim için yeterli. 18 ilmekle başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Birkaç sıra haroşa lastik yapacağım ben. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Her türlü lastiğe uyum sağlayacak bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. İlk sıramı bu şekilde tamamladım. Şöyle ikinci sırayı da başlayalım. Haroşalarımı düz olarak örüyorum ben arkadaşlar. Şöyle birkaç sıra tamamlayıp geliyorum. Evet, lastiğimi tamamladım. Şimdi devam ediyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ben lastiğin arka yüzünde de bir sıra ters ördüm. Şöyle ön yüzünde düz düştü. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde. Daha sonra ikinci ilmeğin arka boşluğundan da bir ilmek çıkartıyorum. Şişimde 2 ilmeğim var. Arka boşluklardan çıkarttığım 2 ilmek. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi, bakın sol şişimdeki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmekten 3 ilmek elde etmiş olduk. Şöyle. Aynı işlemi yapıyorum. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şişimde 2 ilmeğim var. Sol şişimdeki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Aynı şekilde devam ediyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden alıyorum. İkinci ilmeğin arka boşluğundan da bir ilmek çıkardım. 2 ilmek. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettik. Aynı şekilde devam edelim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. İlmek sayımız 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız.
Son 2 ilmeğim vardı. Onların da birer birer arka boşluklarından ilmek çıkardım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz üçlü üçlü gruplar halinde. Bu üçlünün birincisini düz ördüm. Tek olarak düz ördüm. Diğer ikisini de ikisini bir alarak ters ördüm. Yine ilmek sayımız eski sayısına döndü. Bir düz, üçlünün birinci ilmeğini düz ördüm. Diğer ikisini de iki ters örerek kestim. Bir düz, bir ters. Tersleri ikili alıyoruz. Bir düz, bir ters. Dediğim gibi düzleri tek ilmek örüyoruz. Tersleri 2 ilmek olarak tek ilmeğe düşürüyoruz. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Bir düz, kalan 2'yi de ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir düz, 2 ilmeği ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İlmek sayımız aynı sayıya döndü arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, dördüncü sırayı da ters örerek tamamladım. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz böyle ilerleyecek. Harika bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım, daha iyi anlaşılır olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Modeli ikinci kez kuracağız. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. İkinci ilmeğin de arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Şişimde 2 ilmeğim var. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettik. Şu anda şişimde 3 ilmeğim var. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. İkisini birlikte tek ilmeğe düşürdüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz. Modelimiz oldukça kolay ve güzel, gösterişli bir model. Sadece bu birinci sıra biraz uğraştırabilir sizi. Yeni öğrenenler için söylüyorum. Diğer aşamalar çok basit.
Evet, 2 ilmeğim kaldı son. Aynı şekilde yapıyorum. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sol şişimdeki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerim bakın üçlü üçlü şöyle gruplar halinde. Bu üçlü ilmeğin birincisini düz ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Kalan şu ikiyi de ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. İlmek sayımız da artmıştı bir önceki sırada. Şimdi onu tekrar eski sayıya getirmiş olduk. Bir düz, bir ters. Sadece tersleri 2 ilmeği bir alıyoruz terslerde. Düzü tek olarak örüyorum. Bakın diğer kalan ikisini bir ters örerek kesiyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir de kalan 2'yi de ters örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın şöyle güzel model görünmeye başladı. Son sıramız dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Başta da dediğim gibi ilmek sayımız 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olacak. 2, 4, 6, 8 diye devam edecek. Modelin sırası da 4 sıradan oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Modelin her iki yüzü de harika görünen, bakın şöyle bir deseni var. Arka yüzü de yani harika bence. Her iki yüzün de kullanılabileceği güzel bir model. Ön yüzü de şu şekilde. Evet, modeli 2 kez kurduk. Modelimizin devamı hep bu 4 sıranın tekrarından olacak. Bunu haroşa lastik üzerine kurdum. Bir de daha önce bir parça yapmıştım. Bakın bunu da şöyle hazır lastik kullandım. Onun üzerine yaptım. Şöyle göstereyim. Evet, modelin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Bakın şöyle göstereyim size her açıdan. Modelimiz gayet güzel, kullanışlı bir model. Bunu da yine aynı ip ve 4 numara şişle yaptım bu parçayı da. Modelin arka yüzde, bakın arka yüzü de harika bir model. Bence her iki yüzü de kullanılabilecek modellerden bu da. Hatta arka yüzü sanki daha da güzel, böyle kabarık kabarık görünen bir model olmuş. Sizce arkadaşlar? Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntünüz olur. Bu modeli çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz, yetişkin örgülerinde, her türlü örgüde kullanılabilecek kullanışlı, yapımı da oldukça kolay bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim.
Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.